Tare, terre, tare, yok. Artık her neyse. Ben tarare demeyi tercih ediyorum. Sıra dışı iştah ve yeme alışkanlıklarıyla tanınmış bir Fransız şovmen ve askerdi. Çok miktarda et yiyebilirdi. Sürekli açtı, ailesi onun yemek ihtiyacını karşılayamadı ve "Siktir lan!" dedi. Ve genç yaşta ailesi onu evden kovdu. Burayı biraz dramatize edelim mi? Ne dersin? Bir türlü karnını doyuramadıkları çocuğu dışarı atmak zorunda kaldılar. Oğlum bu uçan kuş röntgenci paparazzi program sunucularına benzedi. Dram dedim, dram. Anlaşıldı. Biz seninle bu işi beceremeyeceğiz. Bir grup hırsız ve hayat kadını eşliğinde Fransa'ya dolaştıktan sonra seyyah ve şarlatanların gösterilerinden önce sahne almaya başladı. Bu gösterilerde şişe mantarlarını, taşları, canlı hayvanları ve sepet dolusu elmaları yutardı. Nasıl çıkartırdı? Düşündüm de yok, ben bunu düşünmeyeyim en iyisi. Daha sonra gösterilerini Paris sokak sanatçısı olarak yapmaya başladı. Sonrasında da her ölümlü canlı gibi Tahtalıköy'e. Tarrare hakkında arkadaşlarımla konuştuğumda bana nasıl bir aile 14 yaşındaki çocuğu dışarı atarlar hem de çok yiyor diye tepkiler gösterdi. Aslında ailesi çok yiyor diye değil de çok fakirlerdi ve yiyecek bir şeyleri de yoktu. Gece yarısı midem ekşidi deyip hop diye mideye yanlışlıkla bizi indirmesinin korkusuyla dışarı attılar. Ve videoyu sonuna kadar izlerseniz ne kadar haklı olduklarını göreceksiniz. Çocuklarını dışarı attıktan sonra zengin oldular mı ya da karınlarını doyacak yemek buldular mı diye soruyorsanız, ki o kısmını pek araştırmadım, siz araştırıp bana yorumlarda bildirirseniz sevinirim. Eğer bu bölüme kadar videoyu izlediyseniz, bu bölümden sonrasında midenize güvenmiyorsanız duyacaklarınız sizi rahatsız edebilir. İstiğfar edebilirsiniz, kusabilirsiniz, bile yapabilirsiniz. Eğer video sonunda halen kusmadıysanız da parmak sokmayı deneyebilirsiniz. 1772-1798 yılları arasında sadece 26 yıl yaşamış Tarrare, ilk bakışta şehir efsanesi gibi gelen bir hikayenin tuhaf kahramanlarından biriydi. Bu hikayenin kahramanı ne yaparsa yapsın açlığı bir türlü geçmeyen, kediden yılan balığına kadar birçok canlıyı tek lokmada mideye indireveren bir adamdı. Günün her anı açlıktan ölüyormuş gibi görünen ve fırsat bulduğu her anda yemek yiyen Tarrare, bu çılgın iştahına rağmen 50 kilo bile değildi. 50 değil, 50. Canlı kedi ve köpekleri yalnızca iskeletleri kalana dek yiyen, kanlarını son damlasına kadar içen Tarrare bir keresinde bir yılan balığını çiğnemeden yutuvermişti. Tarrare'yi görmek için insanlar sıraya giriyor ve bu ilgi her geçen gün çığ gibi büyüyordu. Kendisi hayvanlar aleminde bile tanınıyordu. Zira Baron Percy'nin notlarında bu konuya değinilmiş, görünen o ki Tarrare'yi gören bütün hayvanlar bir anda paniğe kapılıp kaçmaya çalışıyorlarmış. İçgüdüleri harekete geçiyordu muhtemelen. Aç olduğu zamanlarda karın bölgesindeki deriyi bir kemer gibi beline bağlayabiliyordu. Yanakları ise o kadar sarkmıştı ki bir filin kulaklarından farksız görünüyordu. Bu sarkan derileri onun tek seferde çok fazla yemek yiyebilmesini sağlıyordu. Tek sorun kendisinden yayılan korkunç kokuydu. Çünkü aşırı derecede ter döküyordu. İlginçtir ki doktorlar tam aksini düşünüyorken de çılgın açlığı Tarrare'nin akıl sağlığını etkilememişti. Fransız ihtilali döneminde vatani görevini yaparken genelde gizli yazışmalar yapabilmek için Tarrare'nin fiziksel özelliklerinden yararlanabileceğini düşünmüştü. Tahta bir kutunun içerisine yazdığı notları koyan ve bu kutuyu Tarrare'ye yutturan general, tahmin edeceğiniz sürecin sonunda notların hala okunabileceği durumda olduğunu görmüştü. Tabii bu durum general için sevindirici bir geliştirmeydi, ancak siz bunu bir de okun içindeki kutuyu ayıklamaya çalışan diğer askerlere sorun. Taktiğin işe yaradığı görülünce Tarrare ilk görevini aldı. Prusyalıların arasına gizlice sızmak ve generalin mesajlarını esir tutulan bir Fransız albayına ulaştırmak. Tabi işler beklendiği gibi gitmeyince Tarrare esir düştü. Gerçeği söylemesi için işkence etmeye başladıklarında Tarrare onlara görevinden bahsetti. Notu okumak için Tarrare'yi zincire bağlayıp saatlerce tuvaletini yapmasını beklediler. Ancak sonuç Prusyalılar için hüsran oldu. Çünkü General Tarrare'ye güvenmediğinden notu gerçek bilgi yazmamıştı. Prusyalı general başta bu duruma çok sinirlendi ve Tarrare'yi öldürmeye karar verdi. Ancak çok geçmeden bu garip adama acıyıp bir daha bu işlere kalkışmamasını tembihleyerek serbest bıraktı. Tarrare Fransa'ya döndükten sonra görevinden ayrıldı ve Baron Percy'ye kendisini iyileştirmesi için yalvardı. O da artık normal bir insan gibi yaşamak istiyordu. Percy işe yarayacağı bütün her şeyi denedi ama bir sonuç alamadı.
Üstelik Terrare'nin açtığı gitgide daha çok artıyordu. Yatırıldığı hastanenin morgundaki cesetleri gizlice yemeye ve hastalardan alınan kanları içmeye başlamıştı. Bu durum 14 aylık bir bebeğin kaybolmasıyla göz ardı edilemez boyutlara ulaştı. Terrare hastaneden kovuldu ve Baron Percy bu başarısızlığını unutmayı seçti. Yaklaşık 4 yıl sonra ise Terrare'nin ölüm haberini aldı ve otopsisine katılmak istedi. Sonucu koskocaman bir hiçti. Tüberkülozdan yani veremden ölen Terrare'nin açlığının sırrı çözülemedi. Böyle bir mideye sahip olmak kimse istemezdi eminim. Umarım videomuzu beğenip yorum yazanlardan olursunuz. Emeğe saygı falan filan işte. Görüşmek üzere.